İlk önce ekmeği küçük parçalar halinde doğrayarak başlıyoruz. Doğramış olduğum bayat ekmekleri biraz daha küçültüp bir kasenin içine alıyorum. Doğramış olduğum bayat ekmeklerin içine bir adet yumurta ve dilediğimiz baharatları ekliyoruz. Ben tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik ekliyorum. Tarifin buraya kadarki yerinde ana malzemeleri kullanmış olduk. Bundan sonraki malzemeler ise tamamen tercihinize bağlı. Bu tarifi nasıl çeşitlendirmek isterseniz o malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifi kahvaltılık bir tarif olarak hazırlayacağım için biraz lor peyniri, biraz yeşil zeytin ve biraz da sosis doğrayarak içine ekleyeceğim. Buzdolabında sebze kalmışsa sebzeleri haşlayıp doğrayarak da karışıma ekleyebilirsiniz. Veya içine kıyma ekleyerek akşam yemeği içinde bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Kullanacağım lor peynirini doğrudan karışımın içine ekliyorum. Kullanacağım yeşil zeytinleri ise birkaç parçaya dilimleyerek içine ekleyeceğim. Doğradığım zeytinleri de kenara alıyorum. Aynı şekilde sosisleri de küçük küçük doğruyorum. Ve doğradığım sosis ve zeytinleri de karışımın içine ekliyorum. Eklediğimiz tüm malzemeleri tıpkı hamur yoğurur gibi yoğuracağız. Ekmekler çok bayat olduğu için yumuşatmak için süt kullanıyoruz. Ben yaklaşık 150 ml süt kullanacağım bir adet ekmek için. Fakat bu kullanacağınız süt miktarı ekmeğin kuruluğuna göre değişkenlik gösterir. Daha az bayat bir ekmekse az eklemeniz gerekir. 100 ml'den sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurabilirsiniz. Ele çok fazla yapışmayan bir kıvamda gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterlidir. Eğer çok fazla süt eklerseniz bir miktar galeta unu ekleyerek de kıvamını daha da yoğunlaştırabilirsiniz. Elimi ıslatarak küçük parçalar koparıyorum. Top şekli verip kenara alıyorum. Tüm ekmekleri hazırladım. Şimdi haşlamaya geçelim. Bir tencerenin yarısına gelecek şekilde su ekledim ve suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Su kaynadıktan sonra yapmış olduğumuz ekmekleri kaynayan suyun içine atıyoruz. Ekmekler yumuşayana kadar haşlamanız yeterli olacaktır. Birkaç dakika boyunca haşladıktan sonra suyunu süzerek tekrardan çıkarıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı korusun diye yaklaşık 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 yemek kaşığı da salça ekliyorum. Dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Salçayı yağ ile birlikte birkaç dakika önce kavuracağım. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Bu sayede kırmızı rengi daha güzel bir şekilde verecektir. Birkaç dakika kavurduktan sonra tekrardan bayat ekmekleri yağ ve salçanın içine alıyorum. Dış kısmı hafif çıtırlaşana kadar bu şekilde yağ ve salça ile birkaç tur daha çevireceğim. Ardından servis edeceğim. Servis yaparken de bir tabağın altına biraz yoğurt, tabağın şöyle ortasını açıyorum. Ve yapmış olduğum bayat ekmekleri de ortasına yerleştiriyorum. Bayat ekmekleriyle yapabileceğiniz en güzel kahvaltılık tariflerden biri olduğunu düşünüyorum.